BMW E46. Neden bugün en genci 20 yaşını aşmış, sayesinde sanayideki ustaların çocuklarının düğün masraflarını çıkartabildiği, her an su eksiltmeye veya motor arızası vermeye hazır bir araba hala dünyada herkesin favori 3 serisi olarak kalabiliyor ki? İnsanlar neden bile bile lades diyor ve bu ekonomik felaketin içine gözünü kırpmadan balıklama dalıyor. Analog ve dijital dünyanın arasında üretilmiş son asfalt bükücü. Biraz biz 80'ler sonu 90'lar başı çocuk olanlar gibi. Hele torunlarının böyle tabletlerle dolaşan, sensörlerle dolu olan, sürücüyü tamamen yalıtan makineler haline gelmesinden sonra E46'nın değerinin neden bu kadar daha önemli olduğunu konuşacağız bugün. E46 sürücü ile asfalt arasındaki dürüst ve tavizsiz bağlardan biriydi. Avuçlarının içine kadar yolun her pürüzünü ileten o hidrolik direksiyonuyla 8000 devir çevirebilen o atmosferik S54 bağırtısıyla ve çift vanos teknolojisinin o hırçın karakteriyle bu araba ona bakan herkesin göz bebeğiydi. Tasarımıyla insanın gözlerini parlatan, sürüşüyle insanı asfalta yapıştıran ama kaçınılmaz olan sanayiye düştüğünüzde de cüzdanınızda VTEC açtırıp hüpleten bu kültü M3'ünden GSL'ine, gizli yazılım özelliklerinden sanayi gerçeklerine kadar konuşmaya çalışacağız. İlla ki atladığım yerler olacaktır. Tek videoya sığmayacak kadar fazla detay var. Affınıza sığınacağım burada. Yorumlarda bahsetmeyi unuttuğum yerleri yazın muhakkak. Şimdi taraf tutmadan iyisine iyi, kötüsüne kötü diyeceğimiz videoya başlayalım. Çayınız kahveniz hazırsa bu güzelliğin dünyasına dalalım. Hadi başlayalım. Sene 1993. Efsane E36 kasası hala revaçta, peynir ekmek gibi satılırken Münih'te bizimkinin hikayesinin ilk tohumları atıldı. BMW yönetimi çok iyi biliyordu. E36 hırçın ve sokağın dilini çok iyi konuşan bir makinaydı. Ama 2000 yılı ve peşinden getirdiği o dönem firmalardan daha olgun, konforlu ve daha önemlisi sertleşen malum çarpışma testlerinden alnının akıyla çıkabilecek çok daha rigid bir gövde talep ediyordu. Projenin genel sorumluluğu ilk önce şef mühendis Wolfgang Siebert ve Ar-Ge başkanı Wolfgang Reitzel'a verilmişti. Ama 1993'ün sonlarına doğru şef tasarımcı Chris Bangle ile devam etti 1995'e kadar. Ve Mayıs 1995'te E46'ya baktığımızda içimizi gıcıklatan, göz bebeklerimizi büyüten, zamansız ve jilet gibi hatlarını çizen kişi Designworks USA stüdyosundan genç bir tasarımcı olan Eric Gopland'e. Şubat 1996'ya kadar devam eden bir süreçti bu. Gopland'in önünde büyük bir meydan okuma vardı tabi. Ortaya öyle bir tasarım koymalıydı ki araba ne 80'lerin o keskin ve köşeli hatlarına saplanıp kalmalı ne de 90'ların sonundaki o yuvarlak hatlı araba furyasına katılmalıydı. Bu arada geliştirme süreci bir süre donduruldu ve bundan sonra 24 ay daha sürdü. 1995'te arabanın stili onaylandıktan sonra Aralık 1997'deki seri üretime başlamasına kadar toplamda 31 ay gibi bir süre tuttu. 1997 yılının sonunda arabanın üstündeki örtü kalktığında tüm dünya otomotiv basını özellikle bildiğin saygı duruşuna geçti. Karşılarında duran araba agresif ama aynı zamanda asil, zarif bir tasarımın ne demek olduğunun kitabı gibiydi. 1.3 serisinde ön böbrekler kaputla tamamen bütünleşmiş, o meşhur çift yuvarlak far yapısı tek bir kapağın altına saklanırken altlarında da o kıvrım yapılmıştı. Arka tarafa doğru uzanan o omuz çizgisi ve BMW'nin imzası olan C sütunundaki Hofmeister King'e, yani o küçük kesme, arabanın gövdesini Mr. Olympia yarışmasında Arnold'un yanında dereceye girmiş bir sporcu gibi göstermişti. BMW bu kasada pazara her cepheden kuşatmak istedi ve her karakter yapısına uygun ayrı kasa tipleri geliştirdi. İlk olarak 1998'de sahneye çıkan E46-4, dipnot gireyim. Bu kod bu arada BMW'nin kendi iç dokümanlarında geçen kod. Bir de sevenlerinin ve BMW'ye hakim olanların kullandığı kod. Yoksa onun dışında genelde kompakt, sedan, coupe falan denir. Aklınızda olsun, bundan sonra söyleyeceğim o taksimli kodların hepsi öyle. Neyse, yani sedan gövde diyelim biz. Aile konforu ile arkadan itiş, sürüş keyfini mis gibi mükemmel şekilde harmanlayan bu jenerasyonun temel direğiydi. Hemen ardından 1999'da öyle bir canavar geldi ki vallahi alokut tasarım derslerinde. E46-2 yani coupe versiyonu. Bu araba sedandan apayrı bir mühendislik içeriyordu. İlk bakışta tamam çok benziyor
benziyordu ama kaportada sedandan alınan neredeyse tek bir ortak panel bile yoktu ha. Tavan çizgisi daha alçaktı. Ön cam açısı daha eğimliydi. İz genişliği daha fazla ve gövdesi daha uzundu. Tam bir Gran Turismo silüetiydi yani. İsteyene rüzgarda saçlarını ahenkle dans ettiren E46C yani Convertible ve Station Wagon duruşunu sokağa indiren E46 3 Touring de verebiliriz. Bunlar da bu ailenin asil üyeleri sonuçta. Tabii bir de 2001'de kendine has ifadesiyle gelen o ailenin deli oğlanı E46 5 kompakt versiyonu. Arkası baltayla kesilmiş gibi duran gövdesi ve ayrık far tasarımıyla kimileri çirkin ördek yavrusu dedi ama o kısacık dingil mesafesi ve hafif şasisiyle şaka gibi bir viraj dönen gizli bir serseriydi. 2001 yılında BMW LCI dediği makyajlama devrine girdi. Life Cycle Impulse. Birebir çevirirsek yaşam döngüsü dürtüsü. Bu BMW'nin kullandığı bir terim. Bir arabanın üretim döngüsünün ortalarında yaptığı yenileme veya makyaj için kullandığı resmi bir terim. Genellikle bir modelin 6-8 yıllık üretim sürecinin ortalarında yapılan bu olay otomobili yeniden tasarım sürecine sokmadan rekabet gücünü koruyacak bir çeşit güncelleme yapmaya diyorlar. Neyse, bununla beraber ön farların uçları yukarıya doğru kıvrıldı, böbrekler genişletildi, çamurluk sinyalleri yukarıya taşındı ve arka stoplar tazelendi. Bu arada E46 M3 yeni LCI ön farlarını almadı hiç, onu da gireyim araya. Yine neyse. Bu dokunuşla beraber E46 zaman kavramını tamamen öldürdü. Allah aşkına bugün yollarda temiz, orijinal hatlarıyla korunmuş LCI bir E46 Coupe gördüğümüzde tekrar bir daha bakıyorsak bu Eric Gopler'ın o harika kaleminin hem ilk başta hem de makyajlarda yaptığı o güzel dokunuşlarındandı. Şimdi gelelim o can alıcı soruya. Bu arabayı son asfalt bükücü ünvanıyla göklere çıkartan şey sadece o gövde oranları, Eric Gopler'ın o güzel çizgileri miydi? Tabii ki de hayır. Gövde panellerini çıkarıp attığın zaman elinde kalan şey Alman disipliniyle inşa edilmiş tıkır tıkır işleyen harika mühendislik geometrisi ve şasisinin detaycılığında gizliydi. Münih'in mühendisleri bu arabayı masaya yatırdıklarında duvardaki mantar panoya tek bir tane asla vazgeçmeyecekleri kural astılar. O da 50-50 ağırlık dağılımı. Bunu yapmak tabii kolay iş değildi. Motoru aldılar önce. Ağırlık merkezini dengelemek adına ön aks çizgisinin olabildiğince arkasına, neredeyse kabinin içine doğru ittiler. Yetti mi? Hayır. Sonra bir otomobildeki en ağır pasif bileşenlerden olan aküyü bile söküp ağırlık eşitlemeye yardımcı olsun diye onu bile bagajın sağ köşesine gizli bölmeye koydular. Tabii bunu 6 silindirli motor gelince yaptılar asıl. Yoksa 4 silindirli zamanlarında öndeydi yine motor hafif diye. Normal 12 volt bir akünün amperine göre 15 ile 22-23 kilogram arasında değişen bir ağırlığı var sonuçta. Hani viraja tapa gaz girdiğinde otomobilin burnu nereye bakıyorsa arkasının da aynı çizgiyle hiç öyle gecikme veya ağırlık transferi şoku yaşamadan burnunu takip etmesi için bunu bile düşündüler. E46 önceki nesil E36'ya göre az değil, tam %70 oranında daha yüksek bir burulma rigidliğine sahipti. %70. Yüksek dayanımlı çeliklerin şasinin kritik noktalarına çok ince şekilde işlenmesi sayesinde araba virajların içinde esnemiyor, burulmuyor, bildiğin pençelerini geçiriyordu. Süspansiyon mimarisinde ise hedefledikleri yaylanmayan ağırlık prensibine uyum sağlamak için büyük uğraşlar verdiler. Ön taraftaki McPherson gergi kolları ve ön salıncakları ağırlığı azaltmak ve tekerleğin geometrik tepkisini hızlandırmak için tamamen alüminyumdan döktüler. Arkada da 1960'ların sonunda ilk Mercedes'in tasarladığı çok kollu yani multilink bağımsız süspansiyon sistemi yer alıyordu. Buna da dipnot gireyim, darmadağın ettim konuyu değil mi? 1969 yılında Mercedes yeni teknolojileri test etmek için C111 prototipi yaptı. Sonra 60'lar ve 70'ler boyunca bu platformun 4 tane versiyonunu üretti. Turbo dizel motorlu, çift turbo benzinli V8 ve hazır olun 3 ve 4 rotorlu Wankel motora sahip versiyonlar. Mercedes bunlarla bir sürü rekorlar kırdı. Mesela bunlardan biri Nürburgring'deki yüksek hız rekoru zamanının. Ortalama hız 403 km/saat. Bu arada modeller fiberglass gövde, ortadan motorlu ve gullwing kapıları vardı. Bir de bu multilink sistemi. Güzel detay gireyim dedim araya, kusura bakmayın. Araştırırken Wankel detayını görünce bahsetmeden alamadım kendimi. Neyse, nerede kalmıştık? Arkaya da
da dediğim gibi o multilink süspansiyon sistemini koydular. Bu arada iyi de öldürüp hakkını yemeyelim. BMW bu arabada Z-Axle yani Z-Aks denilen kendi patentli geometrisini kullandı. İlk kez 1988'de BMW Z1 modelinde geliştirdikleri, sonra E36'ya ve oradan da bizim E46'ya koydukları bu merkezi kollu mimari sayesinde arka tekerleklerin yukarı aşağı hareketlerinde kamber dengesini koruyor ve lastiğin asfalta basma açısını yolun pürüzlerine göre tam isteyeceğin şekle sokuyordu. Ve E46'nın direksiyonu, o hidrolik direksiyon kutusu. Bugünkü elektronik destekli direksiyonlar biliyorsunuz size direkt iletilmiyor. Araba koptu mu, tutundu mu, tutuş sınırda mı, daha ne kadar zorlayabilirsin? Tüm bu hisleri size elektrik motoru veriyor. Veriyor da ne kadar veriyor tartışılır tabi. Şerit takip yapabilsin, kendi kendine park edebilsin vesaire gibi bir sürü nedenden dolayı bu elektrik motorları gerekiyor tabi. Neyse. Ama E46'nın o direksiyon simidini avuçlarının arasına alıp viraja doğru çevirdiğinde veya virajın aksi yönüne, malum BMW bu. Neyse, direksiyonu çevirdiğinde ön lastiğin altından geçen çakıl taşının büyüklüğünü, tutuşun sınırda mı, limitte mi veya ne zaman kopacağını direkt hissederdin. Konuşan araba diyoruz ya işte. Seninle konuşurdu. Açık ve dürüst bir şekilde hem de. Mühendislik dediğin işte bu. İzole etme beni arkadaş. Sen verileri ver, gerisini ben hallederim. Halledemezsem de benim suçum. Sen araya girme. E46 şasisinin güzelliği de burada zaten. Neyse, geldik mi şimdi kaputun altındaki o cevhere? VTEC'i biliyoruz. Münih'te de benzer apayrı bir sistem var. VANOS. Açılımı Variable Knock and Balance Steering. Türkçesi değişken emme egzantrik mili zamanlaması. Bu sistem şöyle işliyor. ECU motor devri, gaz pedalı konumu, motor sıcaklığı gibi şeyleri kontrol edip ona göre solenoid valflerini açıp yüksek basınçlı motor yağını bu mekanizmanın içine doğru yönlendirir. Bu da egzantrik milinin ucundaki bir pistonu ileri veya geriye doğru ittirir. Pistonun üzerinde helis dişliler var. Piston hareket ettikçe egzantrik dişlisi ile egzantrik mili arasındaki açıyı kaydırır. Buna göre sübaplar geç veya erken açılarak kontrol edilir. BMW E46 jenerasyonuyla beraber bu teknolojiyi bir tık daha ileri götürerek Double VANOS sistemini hayatımıza soktu. Bu sistemde emme eksantrik mili ile beraber egzoz milinin de zamanlaması sürekli ve milimetrik olarak değiştirilebiliyordu. İlk nesil tek VANOS'ta bu aç kapa şeklinde değişiyordu. Ama bu sistemde değişiklik sürekliydi. Teknik olarak tamam ama pratikte ne işe yarıyordu bu sistem? Alt devirlerde tın tın gezerken 1500-4500 devir arası gibi sakin bir aile arabası tribine girip emmeyi erken açıp egzozu da geç kapatıp torkunu size sunuyor. Emisyonu da minimumda tutuyordu. Gazı kökleyip devir saati 4500'ü geçip tırmanmaya başladığı anda ECU egzantrik millerinin açısını değiştiriyor. Böylece emme geç açılıp çok daha geç kapanıyor. Egzoz ise erkenden kapanıyor. Dolayısıyla motorun nefesi kesilmeyip maksimum gücünü üretebiliyor ve içinden o canavar peydah oluyor. İlk başta 4 silindirliler vardı. M43 ve N42, N46 motorlar. 316i ve 318i'lerde vardı bu motorlar. Hatta 318ci'lerde de. Günlük kullanım ve ekonomi odaklılardı daha çok. Özellikle N42 motorla beraber Valvetronic teknolojisi geldi. Geleneksel gaz kelebeğini tamamen bypass ederek emme sübaplarının açılma miktarını doğrudan kontrol ediyordu. Havayı doğrudan sübaplardan ayarlamak zaman için devrimsel sayılsa da karmaşık kablo, sensörlere falan sanayideki bazı ustaları yormuştur bence. Ama BMW'yi şaha kaldıran sıralı 6 silindirlere gelelim. M52 TU ve M54 aileleri. 320i, 325i, 328i ve ailenin babası olan 330i. M54B30 kodu. 3 litre hacminde atmosferik 231 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir motor. İçinde ne turbo gecikmesi vardı ne de bir aşırı besleme. Gaza bastığın anda 6 tane pistonun sıralı ritmiyle çektiği o havanın egzozdan çıkan o ninni niyetine sesi. Sıfırdan 100'e 6,5 saniyede çıkarken verdiği o pürüzsüz ve doğrusal güç akışı seni bağımlı hale getirirdi. Tabii bir de o dönem dizel arabadan spor araba olmaz, gürültülüdür vesaire gibi tabuları yıkan M47 ve M57 motorları. Özellikle 330D'de olan 3 litrelik M57 motoru sunduğu tork ile beraber alt devirlerden itibaren arabanın arkasını oradan oraya savurmak için biçilmiş kaftandı. Uzun lafın kısası kaputun altındaki o çeşitlilik E46'yı
her yerde, her yolda son asfalt bükücü haline getiriyordu. Şimdi gelelim M3'e. Most Wanted ile ortalığı darmadağın eden o modele. Gerçi o M3 GTR'dı ama olsun. Münih'teki M departmanı aldılar E46 küp gövdesini ve omuzlarını genişlettiler. Çamurlukları dışarıya doğru öyle bir şişirdiler ki araba durduğu yerde bile çok haşmetli görünüyordu. Ön çamurlukların yanına da M ızgarasını yerleştirdiler. Arkaya da yan yana dizilmiş dörtlü egzozu koydular. İçine de yetmezmiş gibi S54 B32'yi koydular, terbiyesizler. 3.2 litre hacminde her bir silindir için bağımsız birer gaz kelebeği vardı bu motorda. 343 beygir güç üretiyordu. Alman beygiri tabi. Litre başına 100 beygirden fazla bir güç demek bu. Öylesine bir blokti ki bu. Yüksek devirlere dayansın diye döküm demirden yapılmıştı. Ve İbre 8000'e gelene kadar nefesi hiç kesilmeden dönüyor, Allah dönüyordu. 5500 devirde o 6 gaz kelebeği tamamen açıldığında ortaya bir ses çıkıyordu ki Allah Allah. Şarkısını yapsan 40 tane altın plak kazanır albüm yani. Hiç günümüzün o yapay seslerine falan benzemez. Dur şuraya koyayım da kulaklarımızın pası silinsin. Ha bu yetti mi? Tabii ki de hayır. 2003 yılında öyle bir şey yaptılar ki M3 GSL yani Coupe Sport Lightbow. Lightbow hafif yapılı demek bu arada, lightweight. Bunlar da şişmanlar kampına gönderdiler arabayı ve tam 110 kilo verdirttiler. Ben kaç aydır diyet yapmaya çalışıyorum, 1 kilo veremedim daha. Neyse. Klimayı söküp attılar, radyoyu attılar, koltukları da karbon fiber yarış koltukları ile değiştirdiler. Üstüne bir de arabanın tavanını da karbon fiber malzemeden yaptılar. Dünyada seri üretim bir otomobilde karbon fiber tavan kullanan ilk modellerden biri. Yanılmıyorsam E46 GSL olmalı. Böylece ağırlık merkezini de iyice aşağı çekebildiler ve viraj içindeki o merkez kaç esnemesi sıfıra indi neredeyse. Kaputun altına yerleştirdikleri el yapımı karbon fiber emme kutusu motor havayı içine çektikçe kükrüyordu resmen. 360 beygire çıkan güç, özel gövde takviyeleri ve meşhur SMG2 yarı otomatik şanzımanın agresif modundaki o vites geçişleriyle GSL Nürburgring'de 7 dakika 50 saniyelik bir süre çıkarttı. Asfalt bükücü diyoruz ya işte. Ama gel gör dost acı söyler. Bu rüyayı kabusa dönüşmeden bazı şeyleri konuşmamız lazım. İyisiyle kötüsüyle konuşacağız ki geçen videoda da dediğim gibi dikeyini basınca seni lanet olası gül seni diye kızmayalım bile. Temiz ve bakımlı bir E46 yeryüzünde sürülebilecek en asil arabalardan biri ama bilinçsiz ellerde hor kullanılmış, bakımı ötelenmiş bir E46 cüzdanınızda kara delik yaratır. Zaten bence Alman ve Japon arabalar arasındaki en büyük fark bu. Hep diyorum, katılır mısınız katılmaz mısınız bilmem ama Alman mühendisler arabayı yaparken kendileri gibi sanıyorlar herkesi. Kilometre şaşmadan bakımları yapılacak, kötü yollara sokulmayacak, disiplinli bir şekilde kullanılacak falan yani. Japonlar da kendileri gibi sanıyor. Bu arabaya şu modifiyeler yapılacak, dağ bayıra sürecekler, bakımlar unutulacak. Bir de Avrupa'daki araba kültürü belli bir yaştan sonra eski kabul ediliyor malum. Adamların 150 pound'a aldığı bir Focus burada 650 bindi. 2 sene önce bir video görmüştüm, oradan aklıma geldi. Neyse devam edelim. Sanayiye düşüp lanet olsun demeden önce şu kronik arızaların üstünden bir geçelim. Sırf Türkiye değil yurt dışı forumlarında da çok dolaştım. Ortak olarak şöyle şeyler gördüm. En büyük problem arka şasi çatlaması. E46 şasisinin gövde altına sakladığı o sinsi cam düşmanı. Özellikle makyaj öncesi yani 2000 ve öncesinde üretilen o sıralı 6 silindirli modellerde viraj esnemeleri ve ani kalkışların yarattığı kasılmalar yüzünden arka aks taşıyıcısının şasiye bağlandığı o saç noktalar zamanla yoruluyor, esniyor ve yırtılmaya başlıyor. Eğer araba arkadan virajlarda gıcırdıyorsa, esniyorsa ya da saçta mikro çatlaklar görüyorsanız geçmiş olsun. Arka taraf komple yere inecek, şasi kaynakla toplanıp güçlendirme plakaları atılacak. Hem doğru usta bulma hem de bütçe problemi. İkincisi ise plastik soğutma sistemi. BMW mühendisleri motor bloklarını süper tasarlıyorlardı. Ama o motoru soğutacak olan sistemde ne yazık ki yıllara meydan okuyamayan plastik malzemeler kullandılar. Genleşme tankı yani o yedek su deposu, devir daim pompası ve radyatör hortumları motorun yüksek çalışma sıcaklığı altında 20 yılın yorgunluğuyla cam gibi kırılgan bir hale gelir. Bir gün otobanda yardırmışken o plastik depo çıt diye ortadan ikiye yarılır. Bir gözün yolda, bir gözün o hararet göstergesinde olmazsa evine yeni sehpan hayırlı olsun. O bloğu alırsın çünkü eline. Ustanın oğlunun da düğün masraflarını üstlenirsin.
E46 alırken yapılacak ilk iş bu soğutma sistemini komple sıfırlamak. Bitti mi? Tabii ki de hayır. M54 motorların emme manifoldundaki DISA valfi var daha. Havanın akışını düzenleyen o plastik kapakçığın küçük metal pini zamanla aşınır. Yerinden kopup emme manifoldundan içeri girip silindirlerin içine düşerse motorun cenaze namazı kılınır. Üstüne vanos contalarının zamanla kuruyup taşlaşması eklenir. Araba alt devirlerle cansızlaşır. Gaza bastığında o eski hırçınlığı yapamaz hale gelir. Yağ filtresi, kütük contası, külbütör, kapak contası derken arabanın altı üstü yağ gölüne döner. Bir de o düğmeye bastığında kıtırt diye kapının içine düşen cam krikoları var tabi. Var da var anlayacağınız. E46 alıyorsan cesaretin, bütçen ve sabrın olacak. Ama bir de şimdi şu dertlerden biraz uzaklaşalım. Arabanın elektronik devrelerini kurcalayalım. Dedim ya en başta E46 analog ve dijital dünyanın arasında üretildi diye. E46 elektronik kontrol modülleriyle de çığır açtı bu arada. 1990'ların sonunda Münih'teki yazılımcılar bu arabaya fena bir beyin ve altyapı koydular. Özellikle yurt dışı forumlarında çok gördüm bu gizli özellikleri. Bulmuşken de hep dediğimiz gibi fazla bilgi göz çıkarmaz diye paylaşayım sizlerle. Bazıları için OBD soketinden bilgisayara bağlanman gerekiyor ama bazıları için gerekmiyor. Mesela Follow Me Home yani yol uğurlama ışıkları. 1998 yılını gözünüzün önüne getirin. Gece karanlıkta arabanızı park edip kontağı kapatmışsın, evine doğru yürüyüşe geçeceksin. Selektör kolunu kendine doğru bir kez çıt diye çekiyorsun, araba farlarını ve sislerini tak diye yakıyor ve 30 saniye boyunca sen evine ulaşana kadar açık tutuyor. Bu gelen bir özellik. Bitmedi. Hıza duyarlı ses sistemi diye bir şey var mesela. Otobana çıktın, gaz pedalına abandın, sürat arttıkça motorun o bağırtısı ve rüzgar yavaştan dolmaya başlıyor kabini. Teyp arkadaki hız sensöründen gelen veriyi okuyor ve içeride çalan müziğin sesini sen fark etmeden dışarıdaki gürültüyü bastıracak kadar otomatik olarak yükseltiyor. Sen gişelere yaklaşıp yavaşladığında da müziğin sesini tekrar çaktırmadan yavaş yavaş indiriyor. Buna da teybin üstündeki ton tuşuna veya M tuşuna basıp gizli bir menüye girmen gerekiyor. Başka bir tanesi mesela güvenlik odaklı. Bunun için bilgisayarla bağlanman gerekiyor. Otomatik kapı kilitleme. Arabayı çalıştırıp hareket ettin. Kadrandaki hız 16 kilometreyi aştığında otomatik olarak kapıları kilitliyor. Günümüz arabalarında yaygın bir sistem. Kaza anında mesela hava yastıkları tetiklendiği an merkezi kilit tak diye açılıp dörtlüler yanıyor. Eğer arabanda orijinal alarm altyapısı varsa kapıları kilitlediğinde akustik arming denilen bip sesini ve sinyallerin yanıp sönmesi. Ha bir de tüm bu ayarlar senin cebindeki anahtarın içine kaydediliyordu. Yani araba hangi anahtarla açıldığına bakarak koltuk pozisyonundan dikiz aynasının açısına hatta klimanın kaç derecede üfleyeceğine kadar her şeyi hafızasında tutan bir gövdeye sahipti. Bunlar da bilgisayar gerektiriyor tabi. Bir de tabi bütün BMW'cilerin bildiği o gizli özellik açma. Trip reset tuşuna basılı tutarken kontağı 10'a getiriyorsunuz. Ekranda test yazdığını görünce yine aynı tuşa basa basa 19'a kadar geliyorsunuz. Off yazısını görünce tekrardan trip tuşuna basarak çeşitli rakamlara getiriyorsunuz. Mesela 4'te anlık yakıt tüketimi, 4.0'da 0-145 yazıyorsa 100 kilometrede 14,5 litre demek. 4.1'de ise 0018 yazıyorsa saatte 1.8 litre demek. 5'te de ortalama yakıt tüketimi var. 5.0'da gibi. 7'de ısı ve hız bilgileri var. 7.0'da soğutma ve motor ısısı, 7.1'de dış ısı falan. Gibi. Zaten biliyorsunuzdur. Tam liste isteyen olursa aşağıya bırakırım bu arada. Siz de aklınıza gelen ama benim burada söylemediğim, bildiğiniz özellikler varsa aşağıda paylaşın lütfen. Bu kesin biliniyordur demeyin. Belki bir kişi bilmiyor ve ona nasıl iyiliğiniz dokunur düşünsenize. Ve geldik her güzel hikayenin bir sonu olduğu gibi E46'nın da sonuna. 2006 yılında E46 jenerasyonu üretimi bitti ve yerini E90 kasaya bıraktı. BMW E46 garip bir araba. Saf, sürücü odaklı, karakter sahibi. Artık kalmadı bunlardan. Regülasyonlar, emisyon kuralları, dokunmatik ekranlar, elektrikli motorlar hepsi yavaş yavaş bu güzel arabaların üstüne kabus gibi çöktü. E46 bir arabayla sürücü arasındaki en konuşkan arabalardan biriydi. Evet contası eskir, şasisi çatlar, su eksiltir, sana saçma şey oldurur ama sonra direksiyonun başına geçer ve kontağı çevirdiğinde yüzünde o sırıtışı yerleştirir mi? Yerleştirir. Selam olsun sana son asfalt bükücü ve ona sahip olan güzel dostlara. Ve işte dostlar, bugün de konuğumuz E46 idi. Dilim döndüğünce her zamanki halimle anlatmaya
anlatmaya çalıştım sizlere. Buraya kadar izlediyseniz o güzel yüreğinize sağlık. Siz ne düşünüyorsunuz bu araba hakkında? Artık E46 devri kapandı mı sizce? Yoksa BMW'nin son şaheseri mi? Hadi yorumlara gelin, sohbet edelim. Biliyorsunuz hepsini tek tek keyifle okuyup cevap veriyorum. Aynı dili konuşabilmek çok önemli. Güzel bir dostlar meclisi kurduk. Eğer bu tarz samimi, dertli ama o gerçek mekanik ruhunu koruyan hikayelerin devam etmesini isterseniz kanala abone olup videoya bir beğeni bırakmanız ve seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanız bu platformdaki en büyük itici güç oluyor. Hepiniz cansınız. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.